Herkese merhabalar. Çok sevdiğim bir arkadaşımla birlikte şimdi onun yüzünde o kadar az dokunuş var ki daha önce yapılmış. Bir botoksunu yaptırıyormuş arada bir. Bir de arada bir dudak kenarlarını kontur yaptırıyormuş. Evet, dudaklar. Aynen, yani dudak dolgusuyla birlikte. Çünkü görüyorum ki iç kısımların çok dolu değil, genelde daha kontur çalışılmış sende hani. Dolayısıyla en sevdiğim hastalardan bir tanesi. Şimdi şu hareketle birlikte hop yüzünde bir değişim ve dönüşüm yapacağız. Yani multiple, birden fazla işlemi aynı anda yapacağız. Tabii ki hemen bir değişim oturuyor gibi gözükse de asıl değişimi 2-3 ay içerisinde step by step cildinde oturuyor olacak. Hadi bir dik oturalım. Karşılıklı bir planlama yapalım seninle birlikte. Senin en rahatsız olduğun bölgeler hangileri? Şurası. Evet. Burası. Yani beni hakikaten ama mesela evde mandallarla kolitik olsun diye şöyle yapıyorum. Bak ne kadar efsane oluyorum. Değil mi? Şu hareketle. Ama buradaki deriyi ne yapacağız? İşte onu siz hokus pokus yaparsınız diye geldim. Bilemiyorum. Şimdi bilerek kendisine bu soruyu sordum sizlerin karşısında. Ya benim genelde bu konuyu şöyle anlatıyor hasta. Ya benim azıcık bir sıkıntım var hocam. İşte şuram katlanıyor, şuram içeri giriyor, şuram biraz sarkık gözüküyor. Arkadaşlar bölgeyi çiziyorum. Şu bölgeye bakıyorsunuz ve bana söylüyorsunuz ya, buram böyle katlandı, buram böyle içeriye girdi ve burası sarktı diye. Tek bir işlemle olmayacak yer orası, biliyor musunuz hani? Mesela bana dese ki ben gözaltı oluğumdan rahatsız oluyorum. Evet, teardrop dolgusu yaparım. Kenara da şuraya da azıcık dolgu atarım. Şöyle şurayı dolduracak şekilde hafif lift yapar ve buradaki o gözyaşı oluğunu ortadan kaldırabilirim mesela hani. Ya da işte bana dese ki ben biraz daha jawline istiyorum, köşelerim hani belirginleşsin istiyorum. Ben de derim ki evet yüzünün şurasına uyabilir, şuradan biraz dolgu yapayım, şuraya biraz dolgu yapayım, biraz yüzünü kenara da çekeyim. Neden olmasın hani? Bakın tek tek işlemler, konuştuğum bölgelerden bahsettim. Ama ne zaman ki burayı konuşuyorsak o zaman en çok para harcayacağınız bölgeye hoş geldiniz diyorum size. Çünkü o elinizle gösterdiğiniz az önce espriyle karışık ben bu cilde o zaman ne yapacağım diyorum ya size. Bu cildi yok etmemin yolu için bazı matematikler yapmam gerekiyor. O sebeple tek bir işlemle olmuyor. Mesela şimdi hastamızdaki ben planlarımı yapayım size. 1. PB serum kullanacağım. Hemen eski videolarımdan da izleyin. Şuraya linkini bırakıyoruz. PB serumun içerisinde 3 tane özel enzim var. Bu da cildin uyarılmasını, sıkılaşmasını, bir tane enzimde yağının biraz cilt altı yağının azalmasını sağlayacak şekilde ciltte gerginlik ve lift yaratır. Ve PB serumu sadece orta bölgede hiç yağ azalması katiyen istemememiz lazım. Alt bölge için, şu bölgeler için çok hafif de gıdının şu yuvarlak içine aldığım sadece bölgeleri için PB serum kullanacağım ve 2 ay içerisinde burada tatlı bir incelme ve gerginlik yaratacak. Ama ben daha burayı açamam sadece bunu kullanarak hani. Cildi biraz lift etmem lazım ve yine söylüyorum o katı da orada göstermemem lazım. Gel gelelim bunun için ne planlayacağım. Cildin az önce işaretlediğim gibi teardrop bölgesine, şu noktasına ve yine köşe zigoma noktasına ve bu noktasına gizli küçük dolgular atacağım. Ama sadece yüzeyi açacak kadar. Yüzünde gidip de bir volümizasyon etkisi, yani volüm verme, işte yanak yapma etkisi yaratacak kadar değil. Çünkü gençlik resimlerini istesem ve şuraya koysam siz de görürsünüz ki yanaklarının burada daha dolu ve şuranın biraz daha lift olduğunu. Sadece o kadarcığını yerine koymam lazım ve işaretlediğim alanlara da dolgu yapacağım. Bunları yaptıktan sonra ne oldu? Burayı biraz incelttim. Burayı biraz yükselttim. Hazır hastam biliyorum çok kaçak bir hasta. Onun böyle bana çok regular, düzenli gelme şansı yok. O yüzden bir seferde bu cildi daha da mı gençleştireceğiz? Onun şovunu yapalım madem. Buralardan, şu bölgelerinden de bu sefer de cerrahi kalem alayım. Şimdi maviyle de işaretlediğim bölgelerinden hani ve gerekirse şuradan da olacak şekilde hastama ip uygulayacağım. Eğer 3 adet yeterse 3 adet, 4.'ye çıkmam gerekiyorsa belki şu bölgesi de gerekebilir. Bu sefer 4 adet olacak şekilde 4-4 PDO kok dediğimiz 2-2,5 yıl kalıcılığı olan bazı kalın tırtıklı iplerden atacağım kendisine. Fransız askı başka bir şey,
PDA kok başka bir şey arkadaşlar. Bunları da karıştırıyorsanız Fransız askı videosunda linkini şuraya bırakıyorum. PDA kokla ilgili yine bulabileceğiniz başka bir uygulama, kaş kaldırma gibi uygulamalar var. Onun da linkini şöyle gösteriyorum size. Hadi gelin şimdi, ben de çok konuştum. Biraz da bu işlemleri yapalım. Saatime bakıyorum. 16.30'da işleme başlıyorum. Bakalım ne kadar sürede hastamı değiştireceğim. Başlasın. Evet, planlamama başladım. Az önce her zamanki gibi bildiğiniz bir lidokainle anestezi yaptım. Gördüğünüz gibi yüzü bayağı bir beyazladı. Şimdi ilk önce Face'ten kemik dolgu kullanacağım. Yani kalsiyum hidroksiapatit kullanacağım. Az önce gösterdiğim, beyazla çizdiğim zigoma ve orta yüzüne yarım yarım pay edeceğim arkadaşlar. Muhtemelen bir tüp buraya gidecek, bir tüp de diğer yüzüne gidecek. Sonra askısını atacağım, sonra PB serumunu yapacağım. Hadi başlayalım. Acımayacak, uyuştun çünkü. Başlıyorum. Çok acıdı. Uf, çok acıdı. Ay. Nasıl? Hissettin mi? Hiçbir şey hissetmiyorum. Ya. Magic anestezi bu. Evet, askılar içinde gördüğünüz şu askıları kullanacağım. Bakın burada bir tüyo vermek istiyorum sizlere. Şimdi böyle bir askı yapısı görüyorsanız ve böyle mavi ipler görüyorsanız bu askılar arkadaşlar PDO, kok diye andığımız askılar. Fransız askı değil. Bazen görüyorum ki bu tarz askıları atılıp sizi Fransız askı yaptık ibareleri dönüyor. O yüzden karıştırmayalım bu konuyu. Gelin şimdi bu askılarla birlikte çalışmamızı yapacağız ve ortalama hastaya şunu söylememiz lazım: 1,5 ile 2,5 yıl arasında size memnuniyet yaratacak diyeceğiz. Çok acıdı, çok acıdı. O efekti ben vermek istiyorum. Uf! Dayanamıyorum. Varan bir. Varan iki. Varan 3. Göstersem mi hastama acaba? Evet. Kötüyse göstermeyin. İnanılmaz kötü oldu ya. Bu videoyu yayınlamayalım ya. Ne yaptınız hocam? Gülemiyorum ben şeyden. Biliyorsun bu dalgalanmalar ve ödemler geçecek. Bunun anesteziye de bağlı ödem var. İşte yeni uygulama yapmış olmamıza da bağlı ödem var hani. Bir de şuraya istiyorum bir tane. O yüzden oturtturdum seni. Nasıl? Çok güzel. Çok iyi. Teşekkür ederim. Rica ederim.
Burada bazı önemli hususlar var arkadaşlar. Gelin birazcık askı konusunu değişeyim sizler için. Şöyle ki, gördüğünüz gibi askıları ister buradan girerim, ister buradan girerim, ister buradan girerim, ister saç içinden girerim, ister gıdıdan girerim, ister kulak önünden girerim. Bir sürü planımız var nasıl yapacağımız konusunda ve hastaya ve hastada düşündüğümüz efekte göre o planları ya da kullandığımız malzemeye göre o planları değiştirebiliyoruz. Yani bu kaşının üstüne de atılan askı var. Alnın ortasına da atılabilecek askı var arkadaşlar. Burnuna attığımız askı var. Dudağın ucunu da kaldırabilecek, lif lif yapabilecek askı var. Dolayısıyla bütün bu planlar dediğim gibi hem malzemeye hem hastadaki tasarıma göre değişiyor. Ama ben son dönemlerde bazı kötü şeyler görüyorum. Mesela onlardan biraz örnekler vereceğim sizlere. Askıyı bir kere kural 1. Yağlı dokudan geçirilmemesi lazım. Yani başlangıç noktası olarak buralar falan seçemem. Burada bakın yağlı bir doku var gördüğünüz gibi. Kural 2. Askı cilt altına kayıp bu bölgedeki tükrük bezi gibi yerlerden geçmemesi lazım. Bu sefer organ zedelemesi yaparım. Yine sık enfeksiyonlar, belki sinir zaralanmaları, tükrük bezinizin kötü çalışması gibi sizin anlayacağınız dilden konuşuyorum. Tanısal isimlerini söylemiyorum. Problemler yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla kullanılan malzeme de kötüyse bir de üstüne üstelik o askınızı çıkartıp bir de dokunuzu yenileyecek. Orada oluşan dolaşım problemi olabilir, sinir problemi olabilir ya da yağ erimesi olabilir. Dokunuzu yenileyecek tedavileri tekrar planlamamız gerekebilir arkadaşlar. Lütfen böyle sıkıntılar yaşamamanız dileğiyle. O yüzden bu işi sık yapan masterclass hekimlere her zaman gitmenizi tekrar tavsiye ediyoruz. Buradan da küçük bir toplumsal duyarlılık açısından seslenişte bulunuyorum sizlere. Evet, hastamıza bakın tedavisini tamamladık. Gördüğünüz gibi bayağı buradaki katlantıları, sarkıklıkları, yani bizim aslında marionet dediğimiz bölgeyi, işte bulldog dediğimiz, sagging dediğimiz bölgeyi gördüğünüz gibi yukarı aldık. Ama PB serum yaptığım için serumun kendi sıvısında şişirdiği bir ödem var. Bir de diğer işlemlerin hafif verdiği bir ödem var. Ama gördüğünüz gibi ciddi bir morluk beklentimiz yok, ciddi bir ödem beklentimiz yok. Sadece hasta kendisine iyi bakması gerekiyor. Yoksa evet daha fazla da şişebilir. Bu ne demek? Bugün duşa girmiyorsun. Yüzünü 24 saat yıkamasını istemiyoruz hastamızın. Bizim verdiğimiz ona bir antibiyotik olacak, onu kullanacak. Bizim verdiğimiz eğer ağrısı olursa da bir ağrı kesici olacak, gerekirse onu içecek. Ama genelde bu işlemlerden sonra çok ciddi ağrılar olmuyor açıkçası arkadaşlar. Çoğu hasta ya bir tane alıyor ya hiç kullanmıyor. Onun dışında iğne giriş yerlerini temiz tutması için arnika gibi, Püsidin gibi yani antibakteriyel ve morluk giderici kremler öneriyoruz. Buz pedleri veriyoruz sık sık, yani 1 saatte bir, 2 saatte bir yüzünü biraz soğutmasını istiyoruz ki ödemi olmasın ve artmasın diye. Onun haricinde ödeminizin olması kötü bir şey değil. Olursa 48-72 saat içerisinde kaybolur. Bizim için önemli olan 72 saatten sonra uzun süren ödemler. Bunlardan da bazısı evet vücutta yeni bir reaksiyon gelişiyor mu diye düşündürür. Ama bazısı gerçekten kişilerin ödemini daha geç atmasıyla alakalı da bir durum olabilir. Onlara da ekstra önerilerimiz ve tavsiyelerimiz ya da takviye desteklerimiz olabiliyor arkadaşlar. Onun dışında bir 2 hafta kurallarımız var. Hamam, sauna, solaryum gibi, buhar banyosu gibi, buharla yüz temizleme gibi, yani biraz sıcaktan ve buhardan 2 hafta kadar kaçmanı istiyoruz. Ama seyahat edeceksindir vesaire, aslında bir 10 gün sonra denize, güneşe, havuza seyahate gidebiliyorsunuz ama çok sıcak ortamda, işte öğle güneşinin altında güneşlenmek gibi, işte 11 ile 3 arası güneşe çıkmak gibi çok sıcak ortamdan kaçın diyoruz. Yaz aylarında bile bu işlemleri biliyorsunuz ki yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu sistem şöyle çalışacak şimdi. Verilen dolgular burada lift etkisi yaratırken 2 ay içerisinde fazla kolajen üretirerek orada çizgilerin daha belirgin açılmasını ve cildin daha kaliteli hale gelmesini sağlayacak. Kalsiyum hidroksiapetit dolguların
biyorejivünasyon etkisi vardır. Bu yani yenileme etkisini, biyolojik uyumluluk ve yenileme etkisini gösterir bize. İpler keza arkadaşlar. Burada yine size yeni doku ürettirerek, kolajenlerinizi ürettirerek etrafında bantlar yapacaklar. Biz dışarıdan bunları görmeyeceğiz ama içeriden bize kolonlar yapacaklar. Böylelikle de hiçbir dalgalanma efekti vermeden cildin kendi kendine daha gergin olmasını sağlayacaklar. Bu dalgalanma efekti ödem geçince geçer arkadaşlar. Ama iplerin de sizde daha iyi çalışması gene 2-3 ay gibi bir süre alacaktır. O 2-3 ay içerisinde bu gördüğünüz yükseklik biraz daha belirginleşebilir. Bir 2-3 mm, 4 mm daha belirginleşebilir. PB serum keza. İçerisinde bulunan enzimler çalışmaya devam edecek. İlk 10 gün sonra bize bir tatlı bir ışıldama, tazelik getiriyor gibi olsa da o da 2-3 ay sonra tam sonucu oturacak. Bu bölgede gerginleşme ve yağda biraz azalma. Yine gıdada küçük koyduğum yerlerde gerginleşme ve yine bu bölgesinde yapacak. Bu işlemlerde en çok ulaşmaya çalıştığımız şeylerden birisi simetri olsa da çoğu hastanın cilt elastikiyetinde sağ ve sol arasında fark vardır. O yüzden hastaları böyle bir çalışma yaptıktan bir 3 hafta sonra ve 3 ay sonra tekrar değerlendirmek gerekiyor. Sen de aynı şekilde kontrollere gelebilirsin. Yurt dışı hastaları için de aldığımız fotoğraf görüntüleriyle birlikte onların bize fotoğraf göndermelerini istiyoruz. Dediğim gibi zaten çizerek ederek yaptığımız bir çalışma olduğu için %80 simetrisini ayarlıyoruz. Hatta benim en çok sevdiğim konulardan birisi simetri problemli olan insanların simetrisini sağlamak. Bu biraz daha tatmin açısından da yine hoşuma giden şeylerden birisi, mesleki tatmin açısından da. Dolayısıyla bunu da takiple tekrar gözlemliyoruz. Çünkü cilt sıkılığı açısından biz ne kadar işlemleri dengeli yapsak da arada o dediğim %20 nüans farkları olabilir arkadaşlar. Ama ölçüp biçilecek işlemlerde, mesela videolarıma bakın, jawline çalışmak, orta yüz yani kemik dolgularla çalıştığım yüz ifadelerine direkt simetri sağlayacak şekilde her noktadan biliyorsunuz ki santim santim ölçüyoruz. Ama askı gibi işlemlerde cildimizin kaldırabildiği kadar bir kuvvet uyguluyor. Mesela hastanın belirgin farkı olduğunda bu sefer dolgu ve askı planlamasını farklılaştırıyoruz. Buraya 3, buraya 5 atabilirim. Buraya bir tüp dolgu koyabilirim, buraya 2 tüp dolgu koyabilirim. Ölçüp biçip yine o şekilde simetrini sağlayabiliriz arkadaşlar. Evet, bir de saatime bakıyorum. O arada saatime bakmayı bile unuttum. 45 dakika arkadaşlar. Dolgusunu yapmamız, askısını koymamız, PB serumunu yapmamız 45 dakika. Ama 45 dakikada sizce kaç yaş gençleşti? Bunu bir anket yapacağım sizlere. Bence bir 10 var. Buranın kalkması, bu kadar açılması, şu bölgen açısından bir 10 yaş var. Bir 3 hafta sonra kaç yaş olur? Bir 3 hafta sonra ciltle birlikte bütünleşmiş olur o işte. Tamam. Hani tam cildin kalitesiyle birlikte bütünleşmiş olur. Şimdi ben olsam şunu sorarım. Hocam bunlar ne kadar kalacaklar? Kemik dolgular 20-24 ay. Askılar 1,5-2,5 arası ama etkisinin devam etmesi 2-2,5 yıl 3 yıla uzayabiliyor arkadaşlar. PB serumun etkisi de gene 1-1,5 yıl kadar kalacak. PB serumun yağınızın artmaması açısından etkili olur ama cilt gerginliğiniz 1-1,5 sene onun yarattığı cilt gerginliği azalır artık. Dolayısıyla böyle işlemlerden sonra genelde hastalarıma botoks yapıyorsam 6 ay sonra beni bir ziyaret ederler. Arada belki cilt bakımına hani gelip giderler. Öteki türlü dolgu vesaire tazelemesi açısından 1,5-2 sene sonra hani ziyaret etmiş oluyorlar. Ama bunları yönetmenin en güzel yolu bence burada yaşıyorsanız, yani İstanbul'da ya da Türkiye içinde yaşıyorsanız 6 ayda bir, yılda 2 kez ziyaret etmek. Bu da çok sorulan sorular arasında. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.